Merhaba değerli arkadaşlarım. Bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz değerli kardeşlerim. 2024 yılına artık girmek üzereyiz. 2023'ü kapatıyoruz. İnşallah 2024 yılda hayırlı uğurlu olur diyelim. Sağlık ve sıhhat içinde değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz 2024 yılında gelebilecek güncellemelerle beraber oyuna ne gibi yenilikler eklenebilir? Biliyorsunuz 3D'den sonra çok süratli bir şekilde arka arkaya gelen güncellemelerle oyun bir evrim geçirdi. Yani bunları tek tek söyleyip videoyu uzatmaya gerek yok. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunu. Bu sonucunda en sonda antrenman programlarıyla alakalı bir güncelleme geldi. Alışıldık dışında bir antrenman programı uygulanmaya başlandı. Ve dolayısıyla oyun yavaş yavaş bir evrim geçiriyor diyelim. Şimdi arkadaşlar bugünkü konu başlıklarımı şöyle söyleyeyim. Bir kısmını beklediğim, bir kısmını da takip ettiğim, duyum aldığım ve daha takiplerimin sonucunda edindiğim bilgilerden size aktarmak istiyorum. Önce bunu bir söylemek istiyorum. Bakın yanda görüyorsunuz. 2022 yılında biz bir video çıkarmıştık kanalımızda. Dolayısıyla orada bazı şeylerden bahsetmiştik yenilikler olarak. Tabi dolayısıyla onun üzerinden çok sular aktı. Ama o videodaki verdiğimiz bilgilerin de %80'i bugün hayat buldu diyelim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle antrenman programlarıyla ilgili yine güncellemelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Antrenman programlarında yine esneklikler yapılacak, biraz rahatlamalar yapılacak. Bununla ilgili de Nordeus'un Top 11'ın resmi kaynakları bunu işaret ediyor. Arkadaşlar şimdi en önemlisi federasyonlar konusu arkadaşlar. 2024 yılında bir taraftan da notlarımla bağlamlı gitmeye çalışıyorum müsaade ederseniz. 2024 yılında federasyon sayılarında bir artış olacak. Değerli arkadaşlar, güncellemelerle beraber federasyon sayılarında bir artış olacak. Biliyorsunuz ki 4 ile 6 arasındaydı. Sanıyorum o sayıyı biraz daha arttıracaklar federasyon üye sayılarını değerli arkadaşlar. Bunun dışında en önemli şey maç içinde verdiğimiz emirler de olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz 4 tane emir veriyorduk. Savunma, kondisyon, hücum ve topa sahip olma emirlerimiz vardı maç içinde. Buna bir ya da iki tane muhakkak surette emir ilave edilecektir. Zaman olarak bir şey söylemek mümkün değil ama antrenman programlarının iyice oturmasından sonra, şekillenmesinden sonra büyük bir ihtimalle de maç içi emirlerle ilgili arka arkaya güncellemeleri 2024 içinde bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bunun dışında hepimizin aslında yani zaman zaman şikayetçi olduğu bir konu vardı. Örnek mesela kupa diyelim veya Şampiyonlar Ligi diyelim. Biliyorsunuz Top 11'da güncel futbolu takip ediyor. Özellikle FIFA'nın, UEFA'nın almış olduğu kararları oyuna adapte etmeye çalışıyor. Deplasman gol kuralı hala daha uygulanıyor biliyorsunuz. Ama büyük bir ihtimalle 2024 yılında bunu da güncelleyecekler. Normal şekilde standart gerçek hayattaki futbola uyarlayacaklar diyorum. Bu da Top 11 oynayıcıları için iyi bir gelişme olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunun dışında değerli arkadaşlarım kadro ekranıma geliyorum. Şimdi biliyorsunuz en fazla 3 mevkili oyuncular vardı. 3 mevkili oyuncular yani şöyle göstereyim. Bir oyuncunun en fazla 3 mevki olabiliyordu. Bu sayı 4 mevkiye çıkacak arkadaşlar. 4 mevkili oyuncularla oynatma şansımız olacak. Bunun dışında değerli kardeşlerim, bunun dışında örnek mesela şuraya geliyorum. Bir saniye. Hemen geçiyorum. Mesela bir oyuncunun
2 özel yeteneği oluyordu değerli arkadaşlar. Bu sayı 3'e çıkma üzerinde de bir çalışma var. Ha diyeceksiniz ki ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar çok sık takip ediyorum. Nordeus'u, Top 11'ın resmi kaynaklarındaki interview'ları çok sık takip ediyorum. Oradan görüştüğüm bir iki kişi de var açıkça. Yurt dışı bağlamlı görüştüğüm, mailleştiğim bir iki kişi de var. Tabii ki ser verip sır verilmez ama benim özümsediğim, anladığım, daha doğrusu çıkarımlarımı yaptığım konulardan bir tanesi de iki özel yetenekli oyuncuların 3 özel yeteneğe de sahip olabileceği yönünde. Yani oyun kendini bir update ediyor. Yani yavaş yavaş zaman içinde güncellemelerle beraber oyun kendini update ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi bazı diziliş formasyonları var arkadaşlar. Bu tabii beklediğim. Yani bakın bu tamamen beklediğim bir güncelleme olabilir. Bazı formasyonlara biliyorsunuz oyun izin vermiyor. Bazı formasyonlarda da şimdi esneklik sağlanabilecek. Bazı diziliş formasyonlarına da oyun izin verebilecek ileriki 2024 yılı içinde bekleyin. Ha belki bu 2025'e sarkabilir. Yani bu dediğim güncelleme 2025'e sarkabilir ama 2024 içinde de olması ihtimal güncellemelerden bir tanesi arkadaşlar. Günlük yeşil mavi biliyorsunuz yukarıda görmüş olduğunuz şunların arkadaşlar görüyorduk bunları. Bunları bu şekilde günlük bir limit hakkımız vardı. Bunun da artışıyla ilgili bir çalışma yapılabileceğini düşünüyorum. Bu da benim beklentim diyelim. Arkadaşlar tabii bütün bu saydıklarım ve bunun dışında gelebilecek şeyler bizleri ne kadar tatmin edecek, sizleri ne kadar tatmin edecek, ne kadar yani beklentilerinizi karşılayacak bilemiyorum. Ama arkadaşlar oyun gerçekten şimdi eski 2 dönemi hatırlayan arkadaşlarımız vardır. O dönemle bu dönem arasında inanın çok büyük bir fark yaşıyor arkadaşlar. Maç içi emirlerden federasyonlara, deplasman gol kuralından antrenmanların tekrar güncellenmesine, 4 mevkili oyunculardan deplasman gol kuralının kaldırılmasına kadar. Tabii bunun dışında yeni gelecek tabii ki 2024 yılında birçok etkinlikte yeniden gelecek diyelim. Bunlarla beraber oyunun daha güzel bir şekilde oynayıcıya hitap etmesini düşünüyoruz değerli kardeşlerim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Tabii ki bunların haricinde ekstra bazı şeyler de olursa yine ailemizin kanalında videolarımızda bunlardan bahis edeceğiz değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top 11 videosunda da tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.